Uşak Arkeoloji Müzesi'nde camlı bir vitrinin içinde küçük bir altın broş duruyor. Kanatlı bir deniz at, avucunun içine sığacak kadar küçük. Yanından geçen herkes bir saniye duruyor, telefonunu çıkarıyor, fotoğrafını çekiyor ve yürüyüp gidiyor. Şimdi şunu aklının bir köşesinde tut. O vitrin, o cam, o fotoğraflar. Hikayenin sonunda buraya döneceğiz. Ve döndüğümüzde bu cümleyi hatırlamanı istiyorum. Çünkü bu broş 2500 yıl önce yapıldı. Toprağın altında 25 asır bekledi. Sonra bulundu, kaçırıldı, okyanus aştı, dünyanın en büyük müzelerinden birinde sergilendi, mahkemelerde yıllarca konuşuldu ve büyük bir zaferle ülkeye geri getirildi. Ve geri geldikten sonra çalındı. Hikaye Uşak'ın 25 kilometre batısındaki Güre'de başlıyor. Güre'nin çevresinde tepeler var. Sıradan tepeler değil bunlar. Höyük diyorlar. Tümülüs diyorlar. Aslında mezar. 2500 yıl önce Lidya Krallığı'nın ileri gelenleri öldüklerinde altınlarıyla birlikte gömülmüşler. Üstüne toprak yığılmış, tepe olmuş, yüzyıllar geçmiş, ot bitmiş, koyun otlamış, kimse bakmamış. Şimdi Lidya'nın ne olduğunu bir dakikada anlatayım. Çünkü bu hikayenin ağırlığı oradan geliyor. Lidya, bugünkü Batı Anadolu'da kurulmuş bir krallıktı ve insanlık tarihinde çok özel bir şeyin doğduğu yer olarak bilinir. Para. Dünyanın ilk madeni sikkeleri bu topraklarda basıldı. Yani cebindeki bozuk paranın atası burada doğdu. Lidya'nın son kralı Krezüs'tü. Zenginliği o kadar meşhurdu ki adı bir deyime dönüştü. Bugün hala birine Karun kadar zengin deriz. İşte o Karun, Krezüs'ün adının bize ulaşmış halidir. Yani Güre'deki o tepeler sıradan mezarlar değildi. Tarihin en meşhur zengininin döneminden kalma mezarlardı. Köylüler o tepelerin ne olduğunu biliyordu. Ama bilmek başka, kazmak başka. Ve bir gün 5 kişi Toptepe'yi kazdı. Yıl 1965'ti. Ne buldular? Tam olarak hiçbir zaman öğrenemedik. Bildiğimiz şu, çıkardıklarını 65 bin liraya sattılar. O günün Türkiye'sini düşün. Köyde bir tarlanın, bir traktörün ne ettiğini düşün. 65 bin lira o insanlar için hayatlarında görecekleri en büyük para olabilirdi. Ama 2500 yıllık bir kral hazinesinin gerçek değerinin yanında neredeyse hiçbir şey. Haber yayıldı. Köyde böyle şeyler gizli kalmaz. Bir yıl sonra bu sefer 11 kişi İkiztepe'yi kazdı. Bu kazıdan 150 parça çıktı ve 160 bin liraya el değiştirdi. 2 yıl sonra sıra Aktepe'ye geldi. Duvar resimleri, kabartmalar, 40 bin lira. Üçtepe, üç kazı, 4 yıl. Toprağın altından yaklaşık 450 parça çıktı. Ve neredeyse tamamı ülkeden çıktı. Bu parçalar aracıların elinde el değiştire değiştire yol aldı. Her el değiştirmede fiyat büyüdü, kaynak silindi, geçmiş bulanıklaştı. Bir eserin nereden geldiğini gösteren kayıtlar yok olur, yerine uydurma bir hikaye konur. Eski bir koleksiyondan geldi denir, yıllardır ailede denir. Sonunda okyanusun öbür tarafına, New York'a ulaştılar. Alıcı, dünyanın en büyük müzelerinden biriydi, Metropolitan. Ve orada camlı vitrinlerin içinde Uşak'ın tepelerinden çıkan altınlar sergilenmeye başladı. Etiketlerinde nereden geldikleri yazmıyordu. O dönemin müzecilik anlayışını da anlamak lazım. Büyük müzeler gelen eserin geçmişini fazla kurcalamıyordu. Satıcı bir hikaye anlatır, müze o hikayeyi kabul eder, eser vitrine girerdi. Sorular sorulmazdı. Sorular sorulsaydı zaten koleksiyonların yarısı boşalırdı. Yıllar geçti. Türkiye'de kimse ne olduğunu bilmiyordu. Köyde bilenler vardı ama konuşmak kimsenin işine gelmiyordu. Ta ki bir Türk gazeteci New York'a gidene kadar. Adı Özgen Acar. Metropolitan Müzesi'nde geziniyordu ve bir vitrinin önünde durdu. Gördüğü şey ona tanıdık geliyordu. Fazla tanıdık. Acar yıllardır kaçırılan eserlerin peşindeydi. Bu iş onun takıntısıydı. Vitrinin önünde durdu, baktı, inceledi, notlar aldı. Ve emin oldu, bu eserler Anadolu'dandı. Daha da net söyleyeyim, Uşak'tandı. Ama bir gazetecinin eminim demesi yetmez. Kanıt lazımdır. Acar araştırdı. Kayıtları taradı, köyde konuştu, parçaları eşleştirdi. Ve bir yıl sonra Milliyet'te bir yazı dizisi yayımladı. Meselenin üstündeki örtü kalktı. Devlet harekete geçti ve Metropolitan Müzesi'ne dava açtı. Şimdi bir saniye durup düşün.
Bir ülke, dünyanın en güçlü müzelerinden birine kendi topraklarından çıkan eserler için dava açıyor. Bu kolay bir iş değil. Müzenin avukatları var, sınırsız bütçesi var, itibarı var, arkasında koca bir sistem var. Ve karşısında kaybettiği şeyin peşine düşmüş bir ülke. Dava 6 yıl sürdü. Tahminlere göre Türkiye bu davaya yaklaşık 40 milyon dolar harcadı ve 1993'te dava kazanıldı. Kazanılmasının sebebi de en az davanın kendisi kadar dikkat çekiciydi. Müze yetkilileri eserlerin kaçak olduğunu bilerek satın aldıklarını kabul etti. Bunu bir daha söyleyeyim, bilerek satın aldıklarını kabul ettiler. Karun hazinesi Türkiye'ye döndü. Önce Ankara'da tutuldu. Sonra geldiği yere Uşak'a gönderildi. Uşak Arkeoloji Müzesi'nde 450 parçanın 300'ü sergilenmeye başladı. Bu bir zaferdi. Gerçekten öyleydi. Bir ülke kaçırılan mirasını mahkemeyle geri almıştı. Ve bu dava dünyada başka ülkelere de örnek oldu. Benzer davalar açıldı, benzer eserler geri döndü. Ama şimdi sana canını biraz sıkacak bir rakam vereceğim. Hazine Uşak'a döndükten sonraki 5 yıl içinde müzeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı 769. 5 yılda 769 kişi. 40 milyon dolar harcanmış. 6 yıl mahkemede uğraşılmış. Dünyaya örnek olmuş bir zafer kazanılmış. Ve vitrinlerin önünden geçen neredeyse kimse yok. Bu arada köyde bir şeyler konuşuluyordu. Hazineyi çıkaranların başına gelenler anlatılıyordu. Biri satın aldığı traktörün altında kalıp hayatını kaybetmişti. Bir başkası ağır bir kaza geçirmişti. Biri felç olmuş, yatağa bağlanmıştı. Biri gözlerini kaybetmişti. Bir diğerinin aklını yitirdiği söyleniyordu. Köylüler tek bir cümle kurdu. Hazineyi bulanların hepsi birer birer öldü. Buna Karun'un laneti dediler. Ben sana lanet var demiyorum. Böyle hikayelerde insan arka arkaya gelen talihsizlikleri bir sebebe bağlamak ister. Bu çok insani bir şeydir. Bir köyde birkaç kişinin başına kötü şeyler geldiğinde arada bir bağ aramak insanın doğasında var. Ama şunu da söylemem lazım. Bu hikayede laneti hatırlatan asıl olay o zaman henüz gerçekleşmemişti bile. Bir gün Uşak Arkeoloji Müzesi'ne bir ihbar geldi. İhbarı yapan kişi sahte bir isim ve sahte bir adres bıraktı. Kim olduğunu söylemedi. Söylediği tek şey şuydu: müzedeki kanatlı deniz atı, broşu gerçek değil. Vitrindeki sahte. Bunu bir düşün. Elinde hiçbir kanıt olmadan, adını bile vermeden birinin gelip sizin en değerli eseriniz taklit demesi. Böyle bir ihbar genelde ciddiye alınmaz. Bu alındı. İnceleme başladı. Uzmanlar geldi. Broş vitrinden çıkarıldı, mercek altına alındı, ölçüldü, tartıldı ve ihbar doğru çıktı. 2500 yıllık kanatlı denizaltı broşu, hazinenin en değerli, en tanınmış, afişlere basılan parçası çalınmıştı. Yerine bir kopyası konulmuştu. Ziyaretçiler aylardır, belki yıllardır bir taklidin fotoğrafını çekiyordu. Şimdi soru şu: bir müzenin en korunaklı vitrininden bir eser nasıl çalınır ve yerine sahtesi nasıl konur? Alarmı kim kapatır? Camı kim açar? Kopyanın ölçüsünü kim bilir? Kopyayı yaptıracak kadar eseri kim yakından tanır? Ve en önemlisi, kimse fark etmeden bunu kim yapabilir? Cevabı verince her şey yerine oturuyor. Soruşturma ilerledikçe ortaya çıkan şu oldu: bu işi yapan kişi dışarıdan gelen bir hırsız değildi. Müzenin müdürüydü. Hazineyi korumakla görevlendirilen adam hazineyi çalmıştı. 40 milyon dolar harcayıp Amerika'dan geri getirdiğin eseri onu korusun diye maaş verdiğin adam alıp götürüyor. Hikayenin en acı yeri burası. Dava açıldı. Mahkeme 8 kişiye ceza verdi. Cezalar 10 ay ile 12 yıl arasında değişiyordu. Ama broş ortada yoktu. Kaçırılan bir eserin izini sürmek kolay değildir. Bu tür parçalar el değiştirir, özel koleksiyonlara girer, kasalara kilitlenir ve yıllarca ortaya çıkmaz. Bazıları hiç çıkmaz. Bugün dünyanın dört bir yanında kimsenin göremeyeceği kasalarda duran eserler var. Kanatlı denizaltı da öyle oldu. Ülkeden çıktı ve kayboldu. 6 yıl geçti. Sonra broş Almanya'da ortaya çıktı. Interpol devreye girdi. Türkiye eserin iadesi için başvurdu ve süreç işledi. Bir sonraki yılın Mart ayında kanatlı denizaltı mühürlü bir kutunun içinde ülkeye geri döndü. Bir süre Ankara'da
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tutuldu. Sonra yeniden düzenlenen Uşak Arkeoloji Müzesi'ne nakledildi. Şimdi baştaki vitrine dönelim. Hatırlıyor musun? Camlı vitrin, küçük altın broş, önünden geçip fotoğraf çeken insanlar. O insanların bir kısmı yıllar boyunca gerçek bir eserin değil, bir kopyanın fotoğrafını çekti. Müzeye gittiler. 2500 yıllık bir tarihe baktıklarını sandılar. Gülümsediler. Fotoğraflarını çektiler, evlerine döndüler ve o fotoğrafı yıllarca sakladılar. Ve hiçbiri fark etmedi. Fark eden tek kişi adını bile vermeyen bir muhbirdi. Bu hikayenin bence en sarsıcı yanı broşun çalınması değil. Toprağın altından çıkarılıp okyanus aşırtılması da değil. 40 milyon dolarlık davada değil. En sarsıcı yanı şu, bir şeyin sahte olduğunu anlamak için önce ona gerçekten bakmak gerekiyor. 5 yılda 769 kişi. Vitrinin önünden geçenler. Fotoğraf çekenler. Bakmakla görmek aynı şey değil. Kanatlı denize atı bugün Uşak'ta yerinde duruyor. Gerçek olanı. Ve 2500 yıl önce onu yapan usta, bir kral için ince ince altını dövüp, o küçük kanatları şekillendiren adam, bir gün bu broşun bir mezardan çıkarılıp, satılıp, okyanus aşıp, mahkemelerde konuşulup, geri getirilip, kendi ülkesinin müzesinde çalınıp, Almanya'da bulunup, tekrar eve döneceğini elbette bilmiyordu. Bir şeyi yapmak birkaç ay sürüyor. Onun hikayesi 2500 yıl sürebiliyor. Bu gerçek hikaye burada bitti. Sen ne düşünüyorsun? O broşun yıllarca sahte olduğunu kimse fark etmediyse, bugün baktığımız kaç şey aslında göründüğü gibi değil. Yorumlarda yazsana, hepsini okuyorum. Abone olmayı unutma. Bir sonraki hikayede görüşürüz.